Merhaba dostum, kanalıma hoş geldin. Bugün İskender kebabının tarihçesine, yapılışına ve Osmanlı'daki yerine ve Büyük İskender ile İskender kebabının isim benzerliğini değiniyoruz. İskender kebap nasıl yapılır? İskender kebabının tarihçesi nedir? Bursa'nın yerleşik kültürü olarak İskender kebap konu başlıklarımız olacak. Haydi başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutma. İskender kebabı, imparatorluklar arası lezzet yolculuğu. Hepimiz lezzetli bir İskender kebabının tadını aldığımızda bu muhteşem lezzetin nereden geldiğini merak etmişizdir. İskender kebabı Türk mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir ve bir dizi efsane, hikaye ve tarihi olayla bağlantılıdır. İskender kebabının adının ve tarihçesinin peşine düşmek için hazır olun. Çünkü sizi bir imparatorluklar arası lezzet yolculuğuna çıkarıyorum. İskender kebabının adıyla ilgili en yaygın hikayelerden biri bu lezzetli yemeğin adını alan Büyük İskender ile ilgilidir. Büyük İskender, Makedonya Kralı ve Pers İmparatorluğu'nun hükümdarıdır. Hikaye, Büyük İskender'in seferler sırasında askerlerine bu tarifin hazırlanmasını emrettiği şeklinde anlatılır. İskender'in ordusu uzun süreli seferlerde beslenmek için pratik ve enerji verici yiyecekler arıyordu. Ve bu kebap ihtiyaçlarını karşılayacak ideal bir seçenek olarak görüldü. İskender'in askerleri savaş meydanlarında zaferlerini kutlamak için bu lezzetli kebabı tüketmeye başladı ve böylece İskender kebabı adını aldı. Ancak İskender kebabının adının gerçek kökeniyle ilgili başka bir teori daha vardır. Bu teoriye göre İskender kebabının adı Bursa'nın ünlü kebap ustalarından biri olan İskender Efendi'ye atfen verilmiştir. İskender Efendi'nin özel olarak hazırladığı bu kebap tarifi zamanla popülerlik kazandı ve günümüze kadar geldi. Bu teoriye göre İskender Efendi'nin ustalığı ve yemek yapma becerisi bu kebap tarifinin adını almasında etkili oldu. İskender kebabının tarihçesi ve adının kökeni hakkında bir diğer ilginç nokta da kebap ustası İskender Efendi'nin torunu olan Niyazi Bey'in hikayesidir. Niyazi Bey, İskender kebabının tarifini geliştirerek Bursa'da bir restoran açtı. Ve bu lezzetli yemek tüm Türkiye'ye yayıldı. Niyazi Bey'in restoranı İskender kebabının popülerleşmesinde büyük rol oynadı. Ve günümüzde Bursa İskender kebabının en iyi yapıldığı yer olarak kabul edilmektedir. Bursa'nın tarihi ve kültürel dokusuyla birleşen İskender kebabı şehrin sembolü haline gelmiştir. İskender kebabı özel olarak hazırlanan döner etin taze lavaş ekmeği ile üzerine dökülen yoğurt ve tereyağı sosuyla servis edilen bir lezzet şölenidir. Kebap ince dilimlenmiş etin özenle kızartılmasıyla hazırlanır ve ardından lavaş ekmeğinin üzerine yerleştirilir. Üzerinde yoğurt ve tereyağı sosu gezdirilerek servis edilir. İskender kebabı nefis lezzeti ve doyurucu yapısıyla birçok kişinin favori yemeklerinden biri olmuştur. İskender kebabının lezzetinin sırrı doğru malzemelerin kullanılması ve ustalıkla hazırlanmasıdır. Etin kalitesi, baharatların doğru oranda kullanılması ve dönerin lezzetli bir şekilde kızartılması bu yemeğin eşsiz tadını oluşturan unsurlardır. Bursa'da İskender kebabının yapımında geleneksel yöntemler hala kullanılmakta ve bu lezzetin en iyi şekilde sunulması için özen gösterilmektedir. İskender kebabının popülerliği zaman içinde sınırları aşarak farklı şehirlere ve ülkelere yayıldı. Türk mutfağının önemli bir parçası olan bu yemek, yurt dışında ve yurt içinde birçok restoran ve lokantada bulunabilir. İskender kebaba değinmişken Sultan Abdülaziz'in dönemine de değinmek istiyorum. Sultan Abdülaziz, Osmanlı İmparatorluğu'nun 32. padişahıdır ve 20 Haziran 1861 ila 30 Mayıs 1876 tarihleri arasında tahtta kalmıştır. Tam adı Abdülaziz bin Mahmud Efendi'dir ve 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Sultan Mahmud II, annesi ise Pertevniyal Valide Sultan'dır. Sultan Abdülaziz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son büyük reformist padişahlarından biri olarak kabul edilir. Abdülaziz tahta çıktığında genç ve enerjik bir lider olarak görülüyordu. Yenilikçi bir yaklaşım sergileyen Abdülaziz, modernleşme çabalarını hızlandırmak için çeşitli reformlar başlattı. Osmanlı İmparatorluğu'nu Batı tarzıyla uyumlu hale getirmek amacıyla eğitim, askeri ve idari alanlarda bir dizi reform gerçekleştirdi. Yabancı uzmanların danışmanlığında modern okullar ve askeri okullar kurdu. Yeni kanunlar ve düzenlemeler hayata geçirdi. Kebaba yenilikçi bir bakış açısı getiren İskender kebabı da Sultan Abdülaziz döneminde icat edilmiştir. Abdülaziz döneminde 1869 yılında Suez Kanalı'nın açılışı gerçekleşti. Sultan bu projeye büyük destek verdi ve İstanbul'dan İskenderiye'ye giden ulaşımın kolaylaşmasını sağladı.
Aynı zamanda Batı Avrupa'yı ziyaret eden ilk Osmanlı padişahıydı ve bu ziyaretler sırasında diplomatik ilişkileri güçlendirdi. Ancak Abdülaziz'in reform çabaları ve modernleşme girişimleri muhafazakar güçler tarafından hoş karşılanmadı. Toplumdaki geleneksel unsurlar ve bazı bürokratlar sultanın batıya aşırı bir şekilde eğildiğini düşünerek muhalefet etmeye başladı. Bu muhalefet Sultan Abdülaziz'in saltanatının son yıllarında güçlenerek devam etti. İmparatorluğun lezzet tacı Osmanlı İskender kebabı. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük ve etkileyici imparatorluklarından biriydi. Bu büyüleyici imparatorluğun sadece topraklarını değil aynı zamanda zengin ve çeşitli mutfağını da hatırlamak gerekiyor. Osmanlı mutfağı birçok lezzetli yemeğiyle ünlüdür ve İskender kebabı da bu lezzetlerden biridir. Gelin Osmanlı İskender kebabının yeri ve tarifine göz atalım. Osmanlı İskender kebabı imparatorluğun mutfağında özel bir konuma sahip olan bir yemekti. Osmanlı döneminde İskender kebabı saray mutfağında sık sık sunulan ve padişah tarafından da sevilen bir lezzetti. Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı bölgelerinde değişiklik gösteren çeşitleri bulunsa da genel olarak İskender kebabı dönerin etin üzerine dökülen yoğurtlu ve sosuyla ve tereyağı ile servis edilen bir lezzet şöleniydi. Osmanlı İskender kebabının tarifine gelirsek, öncelikle döner etin doğru seçilmesi önemlidir. İyi bir İskender kebap için en kaliteli etler kullanılırdı. Eti dilimlendikten sonra özel baharat ve karışımlarıyla marine edilirdi. Baharatlar kebaba eşsiz bir aroma ve tat katardı. Daha sonra et büyük döner ocaklarında yavaş yavaş pişirilirdi. Pişirme süreci etin lezzetini ve suyunu kaybetmeden tam olarak kıvamını almasını sağlardı. İskender kebabının servis edilmesi de özen gerektirirdi. Taze pişmiş et dilimleri lavaş ekmeği üzerine yerleştirilirdi. Ardından üzerine yoğurt ve tereyağı sosu gezdirilirdi. Yoğurtlu sos kebaba lezzetli bir nem ve kremamsı bir tat verirken tereyağı ise aromasını zenginleştirirdi. Bazen kebabın üzerine domates, biber veya sarımsaklı soslar da eklenirdi. Böylece farklı bir lezzet deneyimi elde edilirdi. Osmanlı İskender kebabı hem padişahlar hem de halk arasında popüler bir yemekti. Saray mutfağındaki şefler bu lezzetli yemeği özenle hazırlar ve imparatorluğun en seçkin yemeklerinden biri olarak sunarlardı. İmparatorluğun farklı bölgelerindeki halk da İskender kebabını severek tüketirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun İskender kebabına olan ilgisi bu lezzetin günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Günümüzde de Osmanlı İskender kebabı Türk mutfağının önemli bir parçası olarak hala popülerliğini korumaktadır. Restoranlarda ve lokantalarda özenle hazırlanan İskender kebabı lezzet avcılarının damaklarını şenlendirmeye devam ediyor. Osmanlı İskender kebabı sadece lezzetiyle değil sunumuyla da dikkat çekerdi. İmparatorlukta sofralar özenle hazırlanır ve yemekler görsel bir şölene dönüştürülürdü. İskender kebabı da bu konuda bir istisna değildi. Sunumunda kullanılan renkli garnitürler, taze otlar ve şık porselen tabaklar yemeğin görsel cazibesini arttırırdı. Osmanlı İskender kebabının tadını çıkarırken aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihini ve kültürünü hissetmek mümkündü. Bu lezzetli yemek geçmişin ihtişamını ve zenginliklerini günümüze taşıyan bir köprü niteliğindeydi. Ve şimdi sırada leziz mi leziz İskender kebap tarifimiz var. Malzemelerimiz 500 gram dana eti, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, yoğurt sosu için 1 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, tuz, domates sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı su ve tuz. Servis için taze pide veya lavaş ekmeği, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, doğranmış taze maydanoz. Ve yapılışı: dana etini tuz, karabiber ve pul biber ile marine edin. Bir süre buzdolabında dinlendirin. Yoğurt sosu için yoğurdu bir kaseye alın. İsteğe bağlı olarak rendelenmiş sarımsak ve tuz ekleyerek karıştırın. Buzdolabında soğumaya bırakın. Domates sosu için bir tencerede tereyağını eritin. Domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından su ve tuzu ekleyin. Sosu kısık ateşte kaynatın ve bir süre pişirin. Daha sonra ocaktan alın ve sıcak tutun. Burası gerçekten çok önemli. Marine ettiğiniz etleri sıvı yağ ile kızgın bir tavada veya ızgarada pişirin. Etler iyicene kızarana kadar ara sıra karıştırarak pişirin.
Servis için pide veya lavaş ekmeğini küçük parçalar halinde doğrayın ve servis tabağına yerleştirin. Tereyağını bir tavada eritin ve üzerine pul biber ekleyin. Pul biber tereyağında hafifçe kızarana kadar karıştırın. Servis tabağındaki ekmek parçalarının üzerine kızarmış pul biberli tereyağını gezdirin. Üzerine pişirdiğiniz dana etlerini ekleyin. Yoğurt sosunu etlerin üzerine dökün. Son olarak domates sosunu da gezdirin. İsteğe bağlı olarak doğranmış taze maydanoz ile servis yapın. İşte bu kadar. İskender kebabınız hazır. Afiyet olsun. Videomuz buraya kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.